Herkese merhaba, bol kazançlı güzel bir gün dilerim. Şimdi dolar endeksiyle başlayalım sabah analizimize. Dolar endeksinde dün bahsettiğimiz şu direnç bölgesi geçilmiş durumda. 99.41-99.16. Bu kırılım yukarıda 101'e kadar bir yükseliş tetikleyebilir. Bunun şartı olarak da şu destek bölgesinin kırılmaması gerekiyor. 98.83. 98.83 altında kapanışlar görmediğimiz takdirde dolar endeksinde yukarıda 101'e doğru hareketler hızlanabilir. Tabi bu da euro dolar ve sterlin dolarda sıkıntılara neden oluyor. Takip ettiğimiz destek bölgemiz euro dolar için 1.0944 idi. Dün bunun altında kapanışlar geldi. Şu anda da takip edeceğimiz bir önceki dibi olan 1.0835-1.08 aralığı var. Burada bir çift dip yapıp dönüş yaşayacak mıyız yoksa bu desteğini kırıp yeni dipler mi yapacak? Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Sterlin dolarda takip edeceğimiz destek bölgemiz ise 1.30-33-1.30 aralığı. Yine euro dolardaki gibi bu bölge belirleyici olacak. Kırılımı yeni dipleri tetikleyecek ve düşüşleri sertleştirebilir. Çalışması durumunda da burada bir çift dip oluşumu göreceğiz. Ve bütün bu hareketlerde doları, euroyu ve sterlini Türk lira bacaklı da etkiliyor. Şimdi burada haftalık grafiklere dönmek istiyorum. Haftalık grafiklerden bakacak olursak dolar Türk lirasında hala 15 seviyesi önemli bir direnç bölgemiz. Hemen altında da Fibonacci %61.8 seviyemiz var, 14.61. 14.61 kırılıp düşüşler derinleşiyor mu yoksa yukarıda 15'i kırıp yükselişleri mi hızlandırıyoruz? Bunu yakından takip etmemiz gerekir. Buradan 4 saatlik grafiklere geçecek olursak burada da Fibonacci %61.8 14.61'in geçtiği bölgede bir destek alanımız var. 14.66-14.60 aralığı. Dolayısıyla gün içinde takip edeceğimiz destek bölgesi aslında burası. Bunun da hemen altında şu yatay hareketin destek bölgesi 14.52-14.46. Bu bölge kırılmadığı sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yukarıda da gene 14.98-14.87 aralığında bir direncimiz var. 15'in üstünde hareketler görmediğimiz sürece de şu yatay bantta hareket edeceğiz deriz teknik analiz açısından. 14 Nisan Merkez Bankası'nın faiz kararının olduğu süreç, faizlerin sabit tutulması durumunda yukarıdaki 15 direncinin kırılacağını önceki analizlerde de bahsetmiştik. Ve bu da yukarıda ilk olarak 15.47'ye doğru bir yükselişi tetikleyecektir. Buradan Euro Türk Lirası'na geçersek, haftalık grafiklerde Euro Türk Lirası %61.8 16.52 direncinin üstüne atamadı. 3-4 hafta boyunca bu direnci çalıştırdıktan sonra şu an Euro dolara gelen satışlarla birlikte bir satış süreci görüyoruz. Aşağıda takip edeceğimiz haftalık grafiklerden destek bölgesi 15.85. Şu kanal hareketini korumaya devam edecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Buradan 4 saatliklere geçecek olursak, 4 saatlik grafiklerde aslında oldukça kritik bir seviyedeyiz. Şu yatay hareketin destek bölgesi olan 16.05-15.97 bölgesi var. Bunun kırılıp kırılmayacağı oldukça önemli olacak. Bu bölgenin 15.97'nin kırılması, Euro dolarda da çift dibin oluşmadığı ve yeni düşüşlerin yaşandığı, yeni düşük seviyelerin görüldüğü bir sürecin başlaması, Euro Türk Lirası'nda da 15.35'lere doğru satışın hızlanması ihtimalini gündeme getirecek. Tabii Türk Lirası'nın Euro karşısındaki değeri de burada önemli. Sadece bu açıdan bakamayız konuya. Ancak şunu söyleyebiliriz, dolar Türk Lirası'na karşı Euro Türk Lirası oldukça zayıf hareket etmekte. Bunun da sebebi dolar endeksinin değerlenip Euro doların değer kaybetmesi. Şu destek bölgesi önümüzdeki günlerde 16.05-15.97 destek bölgesi oldukça önemli olacak. Bu bölgeyi takip etmeye devam edeceğiz. Buradan sterlin Türk Lirası'na geçecek olursak, sterlinde de Euro'ya benzer bir hareket görüyoruz. Şu düşüşün %61.8 seviyesi 19.57. Bu bölgenin direnç olarak çalıştığını takip ettik geçtiğimiz haftalarda. Şu an burada bir satış geliyor. Dolar endeksi ve sterlin dolardaki hareketlerden kaynaklı. Bu Fibonacci %61.8 seviyemiz aynı zamanda şu kanal hareketimizin de direnci
Dolayısıyla oldukça güçlü bir direnç. Buranın olası kırılımında çok sert hareketler gelebilir. Ancak şu an dolar endeksi ve sterlin dolar paritesinden baktığımız zaman bu tür bir yükselişi henüz beklemek erken diye düşünüyorum. Burada tabii gene Türk lirasının değer kaybı önemli olacak. Bunun da Merkez Bankası'nın faiz kararıyla netleşeceğini tahmin ediyorum. Şimdi 4 saatlik grafiklere geçecek olursak, 4 saatlik grafiklerden baktığımızda sterlinin euroya göre daha güçlü durduğunu görüyoruz. Şu konsolidasyon alanımız vardı 19.33, 19 aralığından geçen. Dün bunun üstünde hareketler görüyorduk fakat daha sonra tekrar bu bölgeye geri döndük. Yine burada yatay hareketin desteği olarak takip edeceğimiz bölge 19.11-18.97 aralığı. Bu bölge kırılmadığı sürece yatay hareket korunmaya devam eder. Kısa vadeli gün içinde takip edenler içinse 19.33, 19.19 ne yöne kırılıyor bu belirleyici olacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte dolar endeksini takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi buradan bir ons altına geçelim. Ons altının dün şu trendini kırma ihtimalinden bahsederken bu satışlar geldi. Ama aşağıda ons altın özelinde şu destek bölgemiz 1918-1913 desteği çalışıyor. Gümüşte bunu göremedik. Daha sert satışlar gördük. Ancak şu an ons altın gücünü korumaya devam ediyor. Daha doğrusu şu belirsiz alanı korumaya devam ediyor. Ve artık fiyat burada oldukça sıkışmaya başladı. Bir yöne kırılım sert bir şekilde gelebilir. Öyle bir durumda da takip edeceğimiz seviyelerimiz yukarıda ilk olarak direncimiz 1950-1945 aralığında. Bu bölgenin kırılımı da yukarıda 1965 ve 1975 aralığını gündeme getirecek. Aşağıya yönlü kırılımlarda ise takip etmemiz gereken önemli destek bölgemiz 1895-1877 aralığı. Bu bölgenin kırılması, 1877'nin altına kırılması aynı zamanda şu son yükselişin Fibonacci %61.8 seviyesinde kırıldığını gösterecek bize. Ve dolayısıyla bu kırılım sonrası satışlar sertleşebilir. Aşağıda son olarak kullanabileceğimiz stop seviyesi 1849'un altı olmalı. Risk algınıza göre 1877'nin altında da stoplar oluşturulabilir. Buradan ons gümüşe geçecek olursak, ons gümüşteki satışların dün daha sert olduğunu söylemiştim. Ons altının koruduğu destek bölgesini koruyamadı gümüş. 24.47'nin altında kapanışlar gördük. Burada da önemli olan destek bölgemiz 23.99-23.71 olacak. 23.71'in kırılması son yükselişin %61.8 Fibonacci seviyesini de kırması anlamına gelecek. Dolayısıyla çok kritik bir seviye burası. Buradan olası dönüşlerde de takip edeceğimiz direnç bölgemiz 24.70-24.47 aralığı. Dünün desteği bugünün direnci olarak çalışacak mı? Bunu yakından takip ediyor olacağız. Yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için de gene yukarıda ilk geçilmesi gereken direnç bölgesi 25.43-25.30 diyelim bu alan. Bunun da üstünde 25.85'in kırılımı bir önceki tepeye doğru hareketleri güçlendirecektir. Ve hatta yeni yüksekler yapma ihtimali gündeme gelecek. Bugün içinde kendi işlemlerimden bir fırsat yaratabilirsem ons altın ve ons gümüş için farklı bir analiz paylaşmak istiyorum sizinle. Elliott dalga teorisini kullanarak oluşturacağım bir analiz var. Orada aslında bu %61.8 diye bahsettiğim seviyenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göreceğiz. Bu paylaşacağım analizden yola çıkarsak bu bölgelerin alım için güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Sonuçta olası kırılımlarda, beklentimizin dışında hareketlerde de oldukça sınırlı zararlar, düşük zararlar söz konusu. Kar zarar oranına baktığımız zaman riskin alınabileceği bölgeler olarak görüyorum bu alanları. Tabii her zaman beklentimizin dışında gelişmeleri düşüneceğiz ve ons gümüş özelinde de 23.71 desteği çok önemli olacak. Buradan gramlara geçecek olursak, gram altında açıkçası dolar Türk lirası etkili olmaya devam ediyor. Aşağıda 904 desteği, yukarıda 924 direnç olarak çalışıp şu yatay hareketi takip ediyoruz. Gram altında onslardaki %61.8 seviyesi diye bahsettiğim bölgenin korunması ve buradan bu sıkışma sonrasında yaşanabilecek yükselişler
Üstüne dolar Türk lirasında bu 14 Nisan'da beklediğim 15 liranın kırılımı gramlarda güçlü yükselişleri tetikleyebilir. Ancak onslardaki omuz baş omuz formasyonunda hala aktif. Dolayısıyla evet, olumlu beklentim var. Fakat onsların destek bölgelerini de yakından takip etmemiz ve stoplara sahip çıkmamız lazım. Sonuçta bir müneccim değiliz, falcı değiliz. Dünyada ne gibi gelişmeler olacak ve bu özellikle onsları ne şekilde etkileyecek öngöremeyiz. Ancak şu anki durumun pozitif olduğunu hala görebiliyorum. Destekler kırılmadığı sürece sert yükselişlerin emtialarda geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla gram özelinde de 924 yakından takip edeceğiz. Bu direncin kırılımı yukarıda ilk olarak 970'e doğru bir hareketi tetikleyecektir diye düşünüyorum. Buradan gram gümüşe geçersek, dün onslarda yaşanan o sert satışlar aslında gram gümüşten de baktığımızda çok fazla etkili olmadı. Bu da dolar Türk lirasının o usul usul yükselişinin tabii ciddi bir etkisi var. Ve 14 Nisan'da gelecek faiz kararı ile birlikte gramlarda da yönümüz netleşecektir. Kaldı ki ben onslardaki hareketin 14 Nisan'a kadar bekleyeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü oldukça sıkışık bir süreçte, artık o sıkışmanın sonuna gelmiş durumda. Burada başlayacak olası yükselişler gramları pozitif etkileyecektir. Arkasından da dolar Türk lirasının desteğiyle her iki bacağından beslenen güçlü yükselişler görebiliriz diye umuyorum. Ancak tabi gram gümüşte de destek bölgemiz, kırmamamız gereken bölge 11-18. Destek olarak takip edeceğimiz bölge 11-36-11-24. Direncimiz ise yukarıda 11.87-11.77 bölgesinden geçiyor. Şu yatay hareketi kısacası takip etmeye devam ediyoruz. Evet, bugünlük de sabah analizinden bu kadar diyelim. Gün içinde fırsat bulabilirsem söz vermiyorum. Onslar için özel bir analiz paylaşmak istiyorum. Ama mutlaka akşam analizinde tekrar görüşeceğiz diyelim. Peki, bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.